Medeniyetimizi oluşturan her bir unsurun kendine ait mimari bir yapısı var. Ve bu mimari yapı farklı medeniyetler ışığında sürekli değişmekte ve gelişmekte. Peki Türk mimarisi geçmişten günümüze kadar farklı medeniyetlerin ışığında nasıl bir yol izledi? Gelin Türk mimarisinin serüvenine doğru bir yolculuğa çıkalım. İlk çağlarda insanlar gruplar halinde göçebe bir hayat yaşardı. Bu zorlu hayatlarına avlanacak hayvan ve belirli bir süre kalacak güvenli mesken arayarak toplayıcılık yaparak devam ederlerdi. Zaman geçtikçe bazı toplumlar tarımı keşfetti. Ama topraktan besin elde etmek için emek ve zaman harcamak gerekiyordu. Bu süreç ekinlerden ayrılmaya imkan vermediğinden yerleşik hayat bir zorunluluk haline geldi. Küçük tarım yerleşimlerinin sayısı artarken bu bölgelerde büyük şehirler kurulmaya başlandı. Kurulan şehirler ticaretin gelişmesi, teşkilatlanmanın artması, hiyerarşik yapının belirginleşmesiyle devletlerin kurulmasında etkili oldu. Anlayacağınız yerleşik hayat insanlığın kaderini kökünden değiştirdi. Şehirlerin kurulmasında saydığımız bu sebepler etkili olsa da şehirleri şekillendiren insanların inançları, hayata bakışları, medeniyet anlayışları ve manevi dünyaları oluyor. Şehirler adeta insanların iç dünyalarının dışa yansıması haline geliyor. Yüzyıllar boyunca inşa edilmiş ve inşa edilmekte olan kısımlarıyla arkasındaki medeniyeti hissettiriyor. Birbirinden farklı olmalarıyla her biri ayrı bir kimliğe sahip şehirler sadece maddi ihtiyaçların karşılandığı kompleks yapılar olmadıklarını bizlere kanıtlıyor. Kurulan her şehrin arkasında bir medeniyet tasavvuru vardır. Medeniyet tasavvuru ise inanılan değerler sisteminin gerçek hayatta uygulanmasını sağlayan ahlak ve hukuk gibi değerleri içeren bir oluşumdur. Birbirinden farklı medeniyet tasavvurları bulunur. Medeniyet hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz kartlarda çıkan Medeniyet Nedir videomuzu da izleyebilirsiniz. Bu medeniyet anlayışları ilahi veya beşeri olabilir. Farklı mercilere hizmet edebilir. Amaçları farklı olabilir veya farklı yöntemler kullanabilirler. Böylece birbirine benzer veya farklı şehir fenotipleri ortaya çıkar. Her medeniyet tasavvuru kendi istediği yaşayış ve sistem anlayışını kolaylaştırırken tam tersi şekilde istemediklerini de zorlaştırır. Bunun için özel bir çabaya gerek duymaz. Şehir kurumlarıyla, cadde ve sokaklarıyla, mimarisiyle bunu mecbur kılar. Merkeze en önemli yapı veya yapılar yerleştirilerek medeniyetin odağı vurgulanır. Şehirlerin dokusu olan mimari de yapılaşmanın önemli unsurlarından biri olarak ortaya çıkar. Özelinde her eser kendine has mimari tarzıyla mensubu olduğu medeniyeti yansıtır. Türklerin şehirleşmesi görece daha geç tarihlerde başlar. Coğrafi, iklimsel, siyasi sebeplerden dolayı yüzyıllarca uçsuz bucaksız bozkırlarda göçebe hayat yaşayan ve bu yüzden ata binmede, ok atmada, silah kullanmada ustalaşan Türkler ona göre bir kültür inşa eder. İlk şehirleşme ise Maniheizm ve Budizm inançlarının etkisi altına giren Uygurlarda olur. Şehirleşme ile beraber hızlı bir kültürel değişim yaşanır. Genel olarak Türk dünyasının yerleşikleşmesi Müslümanlaşmalarıyla gerçekleşmiştir. Türkistan'dan Avrupa'ya kadar uzanan Türk mimarisinin serüveni böylece başlar. İlk dönemde Arap mimarların yardımıyla Semerkant gibi bir medeniyet şehri oluşturan Türkler, mimari detayların inceliğini keşfetmiştir. Özelinde pek çok Türk devleti kendi mimari tarzını eserlerinde yansıtmıştır. Özellikle Selçuklu'nun turkuaz ağırlıklı renkleri Selçuklu mimarisi için ayırt edici bir özellik haline gelmiştir. Babür zamanında inşa edilmiş Taç Mahal, soğan şekline benzer kubbesiyle Babürlülere ait olduğunu yansıtır. Türk mimarisini en iyi izleyebileceğimiz alan ise bize en çok inceleme imkanı veren Osmanlı mimarisidir. Pek çok hamamlar, köprüler, hanlar ve camiler inşa edilen bu dönemde Türklerin başyapıtlarından olan Selimiye Camii, Sultanahmet Camii, Galata Köprüsü gibi binlerce eser inşa edilmiştir. Medeniyetlerin kesişim noktası olan Anadolu'da kurulan bir devlet olarak Osmanlı çok renkli bir mimariye sahip olmuştur. Anadolu'ya göçen küçük bir beylik olarak mimari bir geçmişe sahip olmaması kendi tarzını ortaya koymasına imkan vermiştir. Beylikten devlete geçilen ilk dönemlerde Bursa, İznik ve Edirne şehirlerinde ilk eserler verilmiştir. Selçuklu sanatından etkilenmekle beraber Osmanlı kendi üslubunu kullanmaya başlamıştır.
İstanbul'un fethinden sonra ise en güçlü dönemini yaşayan devlet bu gücünü mimaride de hissettirmiştir. Bakınca bu Osmanlı'ya aittir dedirten kendi karakteristik özellikleri olan yapılar bu dönemde inşa edilmiştir. Camilerde işlevsellik öncelenmiş, alan maharetli bir şekilde kullanılmıştır. Yeni formlar oluşturma gayretine düşülmemiş, eldekilerle farklı ahenkler oluşturularak sade ama birbirinden farklı kompozisyonlar oluşturulmuştur. Öbür yandan külliyeler inşa edilip halkın hizmetine sunulmuştur. Batı etkisine kadar mimari bireye değil halka dönük olmuştur. Merkeze cami yerleştirilmiş, diğer yapılar ona göre inşa edilmiştir. Gerekli olmadıkça halka karışılmamış, caminin etrafı doğal bir şekilde gelişmiştir. Ancak Osmanlı'nın Lale devrinden sonra yüzünü batıya dönmeye başlaması üzerine mimaride de Batı medeniyetine ait mimari unsurlar görülmeye başlanmıştır. Bu durum medeniyetin mimari üzerindeki etkisini görmek için iyi bir örnek teşkil etmiştir. Aynı devlet içerisindeki yapıların medeniyet anlayışı ve yönelimler sonucunda değişimi, bu yapıların sadece taştan olmadıklarını bizlere gösteriyor. Lale devrinde başlayan batılılaşma, Tanzimat'la birlikte gittikçe hızlanmıştır. Bireysellik arttıkça deniz kenarında köşklerde oturma geleneği başlamış, boğaz kenarındaki kentlere rağbet artmıştır. Bu dönemde yapılan camilerde ise tamamen batıya ait olan barok, rokoko, neogotik ve amper üslupları kullanılmıştır. Bu dönemin en önemli camileri Nur Osmaniye Camii, Dolmabahçe Camii ve Nusretiye Camii'dir. Bu konularda daha fazla bilgi almak istiyorsanız Saadettin Ökten Hoca'nın Fincanımda Kola Var ve İçimde AVM Var kitaplarını tavsiye ederiz. Şu an imkanımız olmasa bile daha sonra bu mimari eserleri ziyaret etmeyi de ihmal etmeyin. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı ve bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın.